kalp hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Timur Kaynak'la beraberiz. Timur Hocam, kalp krizi. Hep duyarız. Korkulu rüyamız kalp krizi. Nedir ya bu kalp krizi Allah'ını seversen? Sessizi var, sessizi var, anisi var, yavaşı var, defalarca olanı var. Bir kalp krizini bir anlatır mısın bana? Adam var, aha kalp. Hocam bu kalbimiz bütün vücuda oksijen pompalayan organımız. Harika. Bütün vücut için çalışıyor. Beynimiz, karaciğerimiz, böbreğimiz için çalışıyor. Ama kendinin de beslenmesi lazım. Kanı pompaladığı zaman bir kısım kan da kendine geliyor ki o enerjiyi alsın, pompalamaya devam edebilsin. Bakın burada kırmızıyla gördüklerimiz kalbin 3 ana damarı, koroner damar diyoruz. Bunlar da kalbi besliyor, çalışmasını sağlıyor, oksijen götürüyor kalbe. 3 tane kalbin ana damarı var. Evet. Bazen 4 damar değişti, 5 damar değişti laflarını duyuyorum da onun için bu mübarek 3 tane yani aslında değil mi? 3 ana damar ama bunlardan çıkan yan damarlar var. O yan damarlarda bazen ana damar kadar şunlar. da evet. Onlar da bunlar. Büyük olabilirler. O yüzden Harika. 4 damar, 5 damar Tamam, anlaşıldı. duyabiliriz. Şimdi bu damarlar tıkanıyor. Aynen öyle hocam. Bu damarlar tıkandığı zaman ne oluyor? Kalbin, şu damarın tıkandığını düşünelim. Kalbin şu kısmına, buradaki kasa oksijen gidemez oluyor. Bir ağaca su vermediğiniz zaman, bir çiçeğe su vermediğiniz zaman ne oluyor çiçek? Yapraklarını dökmeye başlıyor, kuruyor. Gittiği yer tıkanıyor. Evet, Beslenemiyor. tıkandığı anda, beslenemediği anda bu doku giderek ölmeye başlar ve çok hızlı olur bu. O zaman şu arkaya gidelim çünkü burada güzel bir animasyon hazırlamışsınız bize. Şu anda kanın akışını görüyoruz. Damar sağlıklı gibi görünüyor ama kolesterolümüz yükseldi. Damar duvarı bozuldu. Pıhtı oluştu. Bakın kanın içinde kanı sulandıran maddeler gidiyor oraya, yapışıyorlar ve giderek damar daralmaya başlıyor. Daraldığı anda da enfarktüs başlamış oluyor. Kalp krizi başlamış oluyor. Yani şu bölgeye O bölge ölüyor. Bakın kan siyahlaşıyor şu anda. gidemedi, Kan morardı gidemiyor. et. Evet. Orası kasılmaz hale geliyor. Şimdi ne tıkıyor kalbi? İlla kolesterol dolaşıyor canım. Kolesterol olmaz. Ben küt küt götürdüm bu sabah kolesterolleri. Hem pırt diye tıkamıyor. Ne oluyor da tıkanıyor bu damar böyle? O bir tek kolesterol mü tıkıyor? Hocam damar duvarı bozulursa orada artık bir kötü süreç başlar. Kötüye gidiş başlar. Damar duvarını ne bozar? Sigara bozar. Sigara. Tansiyon bozar. Şeker hastalığı bozar. Burada hepsi var. Kolesterol yüksekliği bozar. Ve bozulduğu anda bir hasar başladığı anda orada kolesterol birikmeye başlıyor. Giderek o kolesterol yükü artıyor. Ve bunlara da dikkat etmiyorsanız, eğer tedaviniz olmuyorsanız, sigara içmeye devam ediyorsanız, kolesterolden zengin besleniyorsanız giderek tıkanıyor. Fakat bir an geliyor, onun uç kısmında bir yırtık oluşuyor bu kolesterol plağının. O yırtık kanla temas ettiği anda orada çok hızlı pıhtı oluşumu başlıyor. Ve pıhtı gidiyor, bütün damarı tıkıyor. Damar tıkandığı anda da siz kalp krizi geçirmeye başlamış oluyorsunuz. Erkekler 5 kat daha fazla kalp krizi geçiriyorlar. Hadi bakalım ne oluyor bakın bunlar erkeklerin niye bu kadar çok kalbi tıkıyor şeyleri erkeklerin? Bu aslında çok doğru bir bilgi değil hocam. Öyle mi? Evet. Yani ben acaba hanım faktörü falan mı diye böyle yandan da bakıyorum. Hanım duyuyor mudur diye ama yani... Şöyle yapabiliriz, söyleyebiliriz. Kadınlar adet gördükleri için bir süre korunuyorlar. Erkekler daha erken yaşta kalp kriziyle tanışırken kadınlar menopoza kadar kalp kriziyle tanışmıyorlar. İşte sanki bu erkeklerde daha fazla oluyormuş izlenimi veriyor. Ama aslında böyle değil. Hatta diyabetik kadınlarda erkeklere nazaran 2 kat daha fazla kalp krizi görünüyor. Şeker hastalığı varsa Evet. kadınlarda daha fazla. Daha fazla görünüyor erkeklerden. Yani Peki sigarayı da onlar içiyorlar. Onlarda da etkileşim aynı mı? Hanımların yoksa hanımlar da aynı şeker hastalarında olduğu gibi daha mı fazla etkileniyorlar? Var mı öyle bir bilgi? hocam Net bilgi yok. sigarayla şöyle bir bilgi var. Eğer bir paketten fazla sigara içiyorsanız doğum kontrol hapı kullanmayın diyoruz. Doğum kontrol hapıyla sigaranın ilişkisi var. Pıhtı atması açısından. Hem bu beyin için aynı inme dediğimiz, felç dediğimiz olay hem kalp krizi için hem de pulmoner damara atan akciğer embolisi dediğimiz durum içinde böyle. Sigara kullananların mutlaka doğum kontrolünü başka bir yöntemle, ilaçla değil de başka bir yöntemle yapmalarını öneriyoruz. Gençlikte geçirmekle kalp krizini biraz daha böyle bencileyin. 60 yaşları devirdikten sonra geçirivermeyenin bir şeyi var mı? Farkı Hocam, var mı? 30 yaşına kadar kalp krizi geçiriyorsak daha çok bunu kolesterol dışındaki nedenlere bağlamak doğru olur. Doğuştan gelen bazı rahatsızlıklarımız olabilir.
koroner damarlarımız, şu kalp damarlarımız damarları. çıkış yerleri yanlış çıkış yerleri olursa doğuştan o zaman bu kalp krizini tetikleyebilir. Genetik. Genetik olabilir. Kadınlarda bağ dokusu hastalıklarına bağlı olarak bazen damar yırtılmaları olabilir. Yani ilk 30 yaşa kadar bu kolesterole bağlamıyoruz. Çünkü kolesterole bağlı, ateroskleroza bağlı olan kalp krizleri uzun dönemde ortaya çıkıyor. Yavaş yavaş oluyor, damarı bozuyor, plak ediyor. Peki, bütün bunları da gördük. Şimdi Timur Hocam, genç bir erkek kalp krizi geçirdi. Ne görüyoruz? Tabloda hemen tak diye, yönetmenim de muhteşem çalışıyor yani, tak diye getirdi. Hocam, kalp krizinin belirtileri. Hocam çok tipik bir fotoğraf vardır. Hepimiz görmüşüzdür. Hasta şöyle tutar göğsünü. Ağrısının olduğu yeri tutar. Burada baskı gibi, yanma gibi, bir fil oturmuş gibi bir ağırlık hissi olur. Bu daha çok kravat alanında boyuna yayılabilir, çeneye gelebilir, kola gelebilir ama bu en tipik hali. Bazen sadece çenede olur, bazen sadece sol kolda olur. Sağ kola yayılan durumlar vardır. Kadınlardaki durum biraz daha farklıdır hocam. Bu tipik anlattığım şikayetin %30'u kadınlarda görülür. %70'inde bu bulgular olmaz ve o yüzden de kadınların kalp krizi geçirirken tanı konulmasında bazı zorluklar vardır. Ağrı baskıyla birlikte ve kola doğru yayılıyor dediniz. Evet. Ağrı. Peki bu arada kalpte bir şeyler oluyor mu? Yani kalp tıkanınca biz bir aramızda nefesimiz giderse biz çırpınırız. Kalpte çırpınıyor mu? Aynen öyle. Tabii bu kriz küçücük bir damar tıkansa da kalp krizi geçiriyorsunuz. Aha. Ana damarın biri tıkansa da ya da iki ana damarı besleyen esas büyük damar tıkandığında da kalp krizi diyoruz hepsine. Eğer ana damar tıkanırsa saniyeler içinde ölüyorsunuz. Bir dakika, hemen şunu şuradan kapıyorum ve geliyorum parçalarayla kalsa. Şimdi Timur Hocam, şunlar ana damarlar dediniz. Hocam 3 tane ana damar dedik. Sağ damar, sol ön inen damar, sirkümfleks damar. Ama şu iki damarın çıkışı tek damar. Eğer bu ana damarda bir tıkanıklık olacak olursa saniyeler içinde ölümle sonuçlanır bu olay. Burada tıkandığı zaman şu esas damar, o zaman bu iki damar Kalbin birden tabii %60-70 belki 80'ini besleyen bir bölge olduğu için hayatta kabiliyet telif değil. değil. Aynen öyle. Küçük damar dediniz. Küçük Şu damarlar etrafta mesela küçük. bu ayrılan damarların uç kısımlarında olabilir. Başlangıç, orta ve alt kısımlarında. Şimdi hocam başka devam ediyoruz. Nefes darlığı. Büyük damar tıkandığı zaman kalp ne dedik? Kasılamıyor. O bölge kasılırken şöyle kasılamaz hale geldi. Kanı pompalayamıyor. İçinde kan birikmeye başladı. O kan akciğerlere doğru birikmeye başlar ve kalp yetmezliğinin bulgularını görürüz burada. O da Tıkanan nefes kısım darlığı. tabii ki çalışamıyor. Çalışamayınca kalbi atması gereken yerler kanı boşaltması birikemiyor. Şişiyor, geriliyor geriye doğru. Aha, nefes alamıyor o yüzden. Terleme olur. Ölüm korkusu olabilir. Aha. Bulantı, kusma eşlik edebilir bu bulgulara. Ve ritim bozuklukları ki işte ilk dakikalardaki ölümün temel nedenlerinden biridir. Çarpıntı ve ritim bozukluğu hissedebilir hasta. Bayılacak gibi olabilir ve eğer ritim bozukluğu devam ederse de kalp durmasıyla Bayılacak sonuçlanabilir. gibi olur. Baş dönmesi olur dediniz. Olur. Muhtemelen gitmeyince yukarı Beyne doğru kan pompalanamayınca. etmiyor. Bulantı ağrıdan mı muhtemelen? Evet. Şiddetinden. Soğuk terleme. Tansiyon düşüyor, kalp kasılamıyor, pompalayamıyor Ve baygınlık. his. Şimdi hocam. Hoca bu belirtileri söyledi. Hadi bakalım, şimdi ben hocaya bir İtalyan sanatçıyı göstereceğim. Televizyonlarda gördüğünüzü bilmiyorum ama bakalım bu belirtilerden hangisi olmuş Timur Hocam. Şimdi müzisyen çalıyor. Seyirciler etrafında onu izliyorlar. Burada bu çünkü el kamerasıyla çekmiş birisi televizyondan. Bakın çalmaya devam ediyor. İşte lo 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 li 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 antisele bir şeyler diyor. Seyirci coşmuş durumda. Ve bu şekilde şimdi durdu. Terledi peki. Çalayım diyor. Çalmadı, durun dedi. Alkışladı insanlar. Durun dedi. Durdu. Yapmayın alkışladı, durun dedi. İnsanlar çünkü şarkı söylüyorlar. Devam devam diyorlar. Ne oluyor şu anda? Şu anda ne oluyor? Bir yardım istedi. Kendini kötü hissetmeye başladı. Göğsündeki ağrıyı hissetti muhtemelen. Terlemeye başladı. Tansiyonu düşüyor. Çarpıntıyı belki biraz hissediyor. Şu anda Hala bir daha söylemeye çalmaya devam ediyor mu? Ediyor. devam etti. Biraz daha çalmaya çalışıyor.
Acaba durdu. midem mi ekşidi Durdu, diye düşünüyor şu anda. Durdu, Kalp krizi çalamıyor. aklına gelmiyor Artık belki. devam edemiyor. Yapmayın dedi. Durun. Durun artık. Sakin olun. Ama kalbini tutmadı. Göğsünü tutmadı. İnsanlar ne oluyor dediler. O da ne olduğunu anlamaya çalışıyor. O da ne Sanatçı da olduğunu ne anlamaya olduğunu çalışıyor. anlamaya çalışıyor. Timur Hocam, böyle bir şey olur mu? Yani çalarken aniden biraz durdu. Durun bakalım dedi. Tabii bunun sonunu da söyleyeyim şimdi. Söyleyeyim mi, anlatayım mı sonunu? Hemen burada insanlar koşturuyorlar. Ve birazdan neler yapıldığını göreceğiz. Ama hocam bu bulgular yaptığı işi durdurdu. İnsan direnebilir mi? Durabilir mi yerinde? Yani niye bağırmıyor, çağırmıyor? Arkadaş çok sıkışıyorum diyemiyor mu? Hocam çok zor bir yerde yakalanmış. Performans yapıyor Sırasında. şu anda sırasında ve o stres de bunu tetiklemiş olabilir. Stresli bir ortamdasınız. Birçok insana bir müzik ziyafeti veriyorsunuz. Anlamaya çalışıyor. Acaba midem mi ekşiyor diyor. Çok önemli bir şey olmayabilir diyor. Bırakmayayım performansımı diyor diye tahmin ediyorum. Ama bir süre sonra dayanamayacaktır. Ne olduğunu bilmiyorum. Ben seyretmedim bunu. İlk kez seyrediyorum. Ben deyivereyim. Ben sürpriz hazırlıyoruz konuklarımıza böyle. Ben söyleyivereyim. Birazdan insanlar gelecekler, onu kargo tuluma götürecekler ve ölecek. Düşüyor mu? Ve ölecek. Burada öldü. Sahnede. İnsanlar koşarken. Söyleyiverdim. İkinci dönemde konuşacak. Ama bir şey söylemek istiyorum. Bu belli ki bu ilk defa kalp krizi geçiriyor. Bir insan kaç kere kalp krizi geçirir? Hocam ana damar tıkanırsa bir kez de iş biter. Şu damar tıkandı. Bir kez de iş biter. Şu ana damar bitti. Sol ana damar diyoruz. Ama diğer küçük dallar tıkanırsa ya da bu büyük damarların orta alt kısımları tıkanırsa birkaç kez geçirebilir. Çünkü bu hastalık ilerleyici bir hastalıktır hocam. Eğer siz tansiyonu, şekeri, sigarayı, kiloyu kontrol etmezseniz, kolesterolü kontrol etmezseniz bu hastalık ilerleyecektir. Bütün diğer damarları tıkayacaktır ve defalarca kalp krizi geçirirsiniz ta ki artık kasılacak bir kalp kalmayana kadar. Ha defalarca da geçirilebilir. Yani küçük damarlar tıkanır. Hani derler ki genç insan bir defa ama yaş ilerledikçe habire tıkanır durur. Olur mu? Bir adam 8 kere kalp krizi geçirir mi Timur Hoca? Geçirebilir hocam. İyi, tamam. Biraz daha geçtiyseniz, benim yaşlarıma geldiyseniz bizim 3-5 hakkımız var. Biz kurtardık. Bizi ama her bir kalp krizi ölümün habercisidir diyebilir miyiz? Hızla ölüme gidiş Hızla demektir. ölüme gidiş demektir. Kalp kası miktarı azaldıkça ölüm ve kalp yetmezliği kaçınılmaz hale geliyor. Profesör Doktor Timur Kaynağı çok teşekkür ediyoruz. Birazdan kalp krizinde neler olacak? Profesör Doktor İlke Sipahi ile yine bir kardiyoloji uzmanı, onu görüşeceğiz. Ama Timur Hoca'ya kocaman bir teşekkürler. Sağ olun. Hocam çok teşekkür ederim. Kalp krizinde bizim en korktuğumuz şey kalp durması. Tak Evet. bir şeyler oluyor. Evet, onu takları yaptınız. bulmaya çalışın. Kalbiniz atıyor, iyi haber. Peki suni teneffüs öpücük şey veriyor musun bu arada? Şimdiye kalp masajına başlanmalıydı. Ne yapayım Allah'ını seversen? Doktor dediğin de pırt diye gelmez ki.